Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Bitcoin'in teknik analizine bakacağız. Ayrıca Mayıs ayının başında 2 adet altcoin almıştık ve Mayıs'ın sonuna kadar bunları tutacağımızı, Mayıs'ın sonunda da eğer güzel bir primlenme varsa kar alacağımızı planlamıştık. Onları da birlikte değerlendireceğiz. Biliyorsunuz o altcoin'lerimizden bir tanesi Chiliz'di. Hem grafikleri güzeldi hem hikayesi vardı. Avrupa Şampiyonası 15 Haziran'da geliyor. Dolayısıyla Mayıs ayında Haziran ayının 15'ine gelmeden, yani Avrupa Şampiyonası başlamadan bunun bir fiyatlamasını görmeyi bekliyorduk ve nitekim o fiyatlamaları Chiliz'in yaptığını görüyoruz. Diğer bir altcoin'imiz de Mbax Coin'di. Bunda bir hikaye yoktu. Sadece grafikleri güzeldi. 50 haftalık ortalamada kendisini tutunuyordu ve bu bölgede konsolidasyonda yukarı yönlü gitmesini bekliyorduk. Bunlar da son gelişmeler, durumlar neler? Bunları birlikte değerlendireceğiz. Yine söylüyorum arkadaşlar, ben bu ayın başında, bakın herkes düşecek derken bir yayın yaptım ve yayının kapağını da çok açık bir şekilde yazdım. Mayıs ayında Bitcoin ve altcoin'lerde düşüş olmayacak şeklinde bir yayın kapağıyla sizlere Mayıs ayında yönün yukarı yönlü olacağını, ancak Haziran ayına gelince bakmamız gerektiğini söylemiştim. Şimdi altcoin'lerde çok sert yukarı hareketlilik olmadı. Sadece düşüşün bir toparlanma hareketliliği oldu. Bu da bana sanki piyasa yapıcının bir aylığına piyasadaki düşüşü durdurduğunu ve bir aylığına burada yeni yatırımcılar çektiğini ya da var olan yatırımcıları daha fazla para eklemek suretiyle coinlere aldığını düşündürüyor. Dolayısıyla Bitcoin'in bu kadar yükseldiği bir yerde altcoin'lerin yükselmiyor olması düşündürücü bir durum arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Karımız varsa bu ay itibariyle bu ayın sonuna kadar durabiliriz. Ben bu ayın sonuna kadar piyasalarda herhangi bir çöküş beklemiyorum. Bu ayın sonuna kadar durabiliriz. Şurada zaten 3-4 günümüz kaldı arkadaşlar. Dolayısıyla ne yaparsın? Ay sonu geldiğinde de karı kenara almayı düşünebilirsin. Haziran ayı ciddi manada testere piyasası şeklinde geçebilir. Bunu şimdiden sizlerle paylaşayım. Şimdi Bitcoin'de bir görüntümüz vardı. Bakın burada 2 tane tepe, bir tane dipten oluşuyordu. Her yayında zaten söylüyorum. Kanal alt bandı kırılıyor. Retest ediliyor. Üzerine tamamıyla birlikte sert düşüyoruz. Yükselişte de ne beklersiniz? Fiyatlarda kanalın alt bandı yine direnç olarak çalışmasını, bakın çalışıyor. Önemli bir direnç aşılıyor. Sonrasında 23 Ocak tarihinde de bu direnç bölgesi destek olarak retest ediliyor ve fiyatlar yukarı yönlü gidiyor. Şimdi burada önemli bir destek noktası olan kanal orta bandının fiyatlar üstünde. Bakın sadece bir gün altında kapanış yapıyoruz. Savaş hikayeleri sebebiyle sonrasında yukarı yönlü gidiyoruz. S&P borsasında ve Nasdaq borsasında, yani Amerikan borsalarında fiyatlar 12 Nisan tarihinde düşmeye başlıyor. Yani Bitcoin'in düşüş tarihiyle birebir düşüş başlıyor. Sonra Bitcoin düzeltmeye başlamasıyla birlikte zaten onlar da düzeltmeye başlıyor. Bitcoin yeni ATH seviyesini görmemesine rağmen Amerikan borsaları 12 Nisan'da başlatmış olduğu düşüşten sonra şu an daha yüksek seviyedeler. Yani Bitcoin ile kıyaslarsan 73.777'nin üzerindeler. Dolayısıyla benim bu ayın sonuna kadar Bitcoin'den beklentim bir şekilde yeni ATH seviyesinin görülmesi. Bu da 73.777'nin üzerinde bir yere gitmesini bekliyorum. Bu 74 olabilir, 75 olabilir, 82 olabilir, orasını bilemiyorum arkadaşlar. Bu ay itibariyle yukarı yönlü yeni bir ATH seviyesinin görülmesini şahsen bekliyorum. İşin açıkçası ben altcoin aldığımdan dolayı Bitcoin gitse de gitmese de benim burada bakacağım konu şu: Bitcoin'de bu ay bir yıkım beklemiyoruz ama Haziran ayında piyasanın çok volatil ve dalgalı testere piyasası şeklinde dediğimiz testere halinde gitmesini şahsen bekliyorum. Ama ay sonuna kadar herhangi bir sert düşüşte şahsen beklemiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla elimdeki altcoin'leri de ay sonuna kadar tutacağım. Ay sonunda değerlendirmeyi, kar almayı düşüneceğim. Yani Chiliz Coin'le de alakalı olmak üzere 15 Haziran'a kadar beklemeyi şahsen düşünmüyorum. Bunun sebeplerini de anlatacağım. Şimdi Bitcoin'de yükselen bir trendimiz var. Burası bakın 66.800. Fiyatlar 66.800'ün altında kalmadıkça genel yön yukarıdır ve yeni ATH seviyesine gelmesini bekleriz. Ama fiyatlarda 66.800'ün altında günlük bir kapanış olursa artık Bitcoin'de yükselişin bitmiş olacak.
olabileceğini ve testere piyasasının aşağı yukarı hareketliliğin devam edebileceğini düşünmeye başlarız. Bugün itibariyle bir düzeltme yaşıyoruz. Bunlar son derece normal. Önemli bir direnç noktası olan düşen trendinden, bakın direnç ile aşağı doğru düşüyor. Dolayısıyla tekte kırılmasını zaten beklemiyorduk. Fiyatlarda gevşeme oldu. Bugün bir düzeltme olur. Yarın itibariyle piyasanın ay sonuna kadar 3 gün boyunca yukarı yönlü gitmesini şahsen bekliyorum. Bitcoin'de yükselen trendin üzerinde olduğumuz sürece genel yön yukarı. Bugün sadece bir düzeltme oluyor. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğimizi şahsen düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Chiliz Coin'e bakalım. Bakın Chiliz Coin'de ne söylemiştik arkadaşlar? Ana yükselen trendinin coin üstünde. Dolayısıyla burada bir yükselen trend var. Yükselen trendinin üstünde. Daha geçmişe gittiğimiz ihtimalde de bakın şu bölgede yapacağınız bir çizimin de fiyatlar üzerinde olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla Chiliz'i biz alırken ne dedik? Arkadaşlar bakın fiyatlar da sert düşüşte dahi ana destek noktasından dönüyor ve yukarı yönlü gidiyor. Çok fazla kafanızı karıştırmamak adına bunları kaldırıyorum. Ve minörde bir yükselen trend yaptı. Bunun da altına gelmedi ve fiyatlar yukarı yönlü gitti. Dolayısıyla Chiliz'de grafikler güzel. Ayrıca Chiliz piyasanın daha ucuz kalan coinlerinden bir tanesi ve 15 Haziran'da olan bir Avrupa şampiyonası var. Biliyorsunuz Chiliz fan tokenların lider tokenı. Dolayısıyla yani fan tokenların Bitcoin'i gibi düşünün. Dolayısıyla Avrupa şampiyonasını Mayıs ayında fiyatlamasını bekliyorum demiştim. Mayıs ayında da son haftada da olsa fiyatlamanın yukarı yönlü gittiğini görüyoruz. Burada şöyle bir tehlike var. Küçük küçük yükselip de sonradan sert yükselişe başlamadı ve tek mumda bunlar gittiği için fiyatlarda beklediğimiz seviyelere kadar kısa vadede yükseliş olmayabilir. Burada en önemli direnç noktamız 15 sentten geçiyor. 15 sentin üzerine eğer fiyatlar atabilirse o zaman ilk satış yapılabilecek yerler 17 sent, 19 sent ve 23 sent olarak görülüyor. Lütfen bunları ajandanıza not alın. Nerede istiyorsanız orada satabilirsiniz. Ana hedefimiz 30 sent olarak görülüyor ama Haziran ayında dalgalı bir piyasa beklediğimizden dolayı Chiliz Haziran'da 30 sentlere kadar gidebilir mi? Bunu bilemiyorum arkadaşlar. Karı cebe almak lazım. 12 sentlerde bunu aldık. Şu an itibariyle güzel bir karlılık var. 15 sent ilk direnç noktamız, 17 sent ve 19 sent bizim önümüzdeki direnç noktalarımız. 23 sentte Tobo formasyonunun hedefi olarak karşımıza geliyor. Bakın bu bölgede beyazla belirlediğim bölge bir boyun bölgesi. Bakın sol omuzumuz var. Burada bir başımız var ve burada bir sağ omuzumuz oluşuyor. Yani fiyatlarda 14.26'nın üzerinde kalıcılık sağlanırsa ki şu an üstündeyiz. Fiyatların Tobo formasyon hedefi 23 sent olarak karşımıza geliyor. Buralara kadar fiyatların gitmesi normal şartlarda beklenir. Ama ara direnç bölgelerini söylüyorum. Eğer fiyatlarda sert yukarı bir hareketlilik olur da 23 sent gibi yerlere çok hızlı gelirse buralardan değerlendirmek lazım. Mayıs ayında Chiliz Coin'de devam edebilirim ama Haziran ayında şahsen içinde bulunmayı düşünmüyorum. Nakite geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Fiyatlarda bugün bir sert hareketlilik var. Oldu da fiyatlar çok sert bir şekilde 19 sente geldi diyelim. Bir kısım kar alırım. 23 sentte nakide geçerim veya 17 sent civarında kısmi olarak kar almayı düşünebilirim. Çünkü fiyatlarda çok sert yukarı hareketler oldu. Bakın burada 4 saatlikte daha güzel görünür bir bayrak formasyonu var ve bayrağın boyu kadar da gitmesi beklenir. Ve ondan sonra sert bir düzeltme yapabilir. Haberiniz olsun. Bir anda 30 sentler 23 sentler hemen gelmeyebilir. Gelirse de 23 sentleri ciddi manada değerlendirmek lazım. Toparlamak gerekirse arkadaşlar Chiliz'i ben bir aylığına almıştım. Eğer Mayıs ayında fiyatlama olmazsa 15 Haziran'a kadar da beklerim demiştim. Mayıs ayında bir fiyatlama oldu ve bu fiyatlamanın devam edeceği görülüyor. Direnç bölgelerini söyledim. Bu bölgelerden küçük küçük kar alıp Haziran ayına nakit olarak girmeyi düşünüyorum. Sonucunda piyasada her altcoin yükselmedi ama Chiliz Coin'de güzel yükseliş oldu. Bunu fırsata çevirmek lazım. Çok fazla açgözlü olmamak lazım. Herkesin kararı kendine arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Mbox Coin'e baktığımızda ise Mbox Coin'de beklediğimizi alamadık. 32.5'lardan bunu maliyetlenmiştik. Şu anda 33.5'larda olduğunu görüyoruz ama şunu söylemiştik. Portföyümüzde 4 birim paramız varsa %25'ine Mbox aldık. %50'sine Chiliz aldık. %25'i de nakit olarak kenarda duruyor. Onu da
bugün akşam bir yayın yapabilirim ve o yayında hangi coin'i alacağımı sizlere söyleyebilirim. Şu an fiyatların beklediğim yere gelmesini bekliyorum. Dolayısıyla Chiliz'de güzel kazandık. 2 birim koymuştuk. 1 birim koyduğumuz Mbox coin bizi şaşırtmadı. Maalesef gitmedi. Dolayısıyla bu ayın sonuna kadar da Mbox'ta bekleyeceğim. Eğer fiyatlarda yukarı yönlü hareketlilik olursa da satıp kenara çekileceğim. Olmadı diyelim, her halükarda Haziran ayında Mbox coin'in içinde olmayı beklemiyorum. 38 sente kadar direnç bölgemiz yükseldi. Bakın 38 sentin üzerinde günlük kapanış olmadıkça buralardan aşağı doğru düşmesi beklenir. 38 sentin üzerinde ise fiyatlarda 43 ve 48 sentlere kadar yükseliş olabilir arkadaşlar. Mbox coin, Chiliz coin ve Bitcoin'deki düşüncelerimiz bu şekilde. Yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen eğitim amacıyla dinleyelim. Lütfen öğrenmeye çalışalım. Kanalıma da abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayalım. Hepinizi seviyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.